Arkadaşlar daha önce de belirttiğim gibi 40'a yakın mum formasyonu içerisinde özel önem vermemiz gereken yapılardan biri pin bar, diğeri de engulf'tur. Aslında engulf eşittir pin bardır ama bu konuya burada girmeyeceğim. Bir önceki derste pin barla ilgili kendi tespit ettiğim bir özelliği anlatmıştım. O videoda anlattığım özelliği hiçbir yerde bulamayacağınızı garanti ediyorum. Orada çok ama çok etkili bir püf noktadan bahsettim. Pin barın çalışma ihtimalini oldukça yükseltiyor. O videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bugün de engulf konusuna ana hatlarıyla değinip destek direnç olarak nasıl kullanabiliriz ona bakacağız. Yeri gelmişken şunu da belirteyim. Benim yüklediğim ve bundan sonra yükleyeceğim videolar konu anlatımından daha çok konunun püf noktalarını açıklamak şeklinde olacak. Konu anlatımlarını zaten birçok videoda bulabilirsiniz. Bu şekilde planladığım çok sayıda video var. Hazırladıkça yükleyeceğim. Hepsini bu kanaldan takip edebilirsiniz. Engulf İngilizce yutan anlamındadır. İkinci mumun birinci mumu yutması sebebiyle bu formasyona bu isim verilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken özellik ikinci mumun gövdesiyle birinci mumu yutması gerekir. Yani fitiliyle gövdesini yutması yeterli olmaz. Gövdenin birinci mumun fitilini de yutması tercih sebebidir ancak zorunlu değildir. Gövdenin gövdeyi yutması yeterlidir. Ve ikinci mumun rengine göre yükseliş veya düşüş engulfu olduğuna karar verilir. Şimdi gelelim asıl konumuza. Fiyat bir yöne doğru hareket ediyorken bazı engellerle karşılaşır. Bu engellerden bir tanesi engulflardır. İşte destek direnç çizgileri yerine bunları kullanırsak hem daha doğru analizler yapmış oluruz hem de daha destek çizgisini çizebileceğimiz bir dip seviyesi ortada yokken bile bu bölgeyi destek bölgesi olarak belirleyebilme imkanı bulmuş oluruz. Yani şimdi düşünün, fiyat bir yöne doğru harekete başlamış, ilerliyor ve biz de buradaki dip seviyesini destek çizgisi olarak çizip beklersek fiyatın bu engulf bölgesine alacağı tepkiyi kaçırmış oluruz. Dolayısıyla yapılması gereken doğru yorum şu şekilde olmalı. Fiyat buradaki engulf'tan tepki alabilir. Eğer bu engulf'u aşabilirse buradaki engulf'a kadar gidebilir ve bu sefer de buradaki engulf fiyatı tutabilir şeklinde yorumlayabilmeliyiz. Peki neden böyle olur? Çünkü her engulf'un içinde devreye girmemiş limit emir kalmış olma ihtimali yüksektir. Bu engulf seviyesinde fiyat neden yükseldi? Çünkü piyasa yapıcı bu seviyede çok sayıda bekleyen emir, limit emir açtı. Malum piyasa yapıcı limit emirle işlem açar. Küçük yatırımcı gibi piyasa fiyatıyla işlem açmaz. Ancak girdiği bekleyen emir miktarı o kadar yüksektir ki hepsi birden tek seferde aktif hale gelemez. Bu sebeple fiyat tekrar bu engulf seviyesine geldiğinde ilk seferinde aktif olmamış bekleyen emirler de devreye girer ve fiyatın yükselmesine sebep olur. Bu yüzden fiyat hareketine devam edebilecekse öncelikle bu engulf bölgesini aşabilmesi şarttır. Eğer aşabilirse bu sefer de destek kırıldığında dirence, direnç kırıldığında desteğe dönüşür mantığıyla yine aynı bölge bu sefer de direnç olarak çalışır ve fiyatın aşağı doğru gitmesine sebep olabilir. Bu aslında bence omuz baş omuz formasyonu oluşmasının da başlıca sebebidir. Onu da kısaca açıklayayım. Daha sonra gerçek grafik üzerinden konumuzu incelemeye devam edelim. Şimdi diyelim fiyat tepe seviyeden artık geri dönecek. Ancak buradaki engulf'a takılarak tepki alıyor. Ve bu sefer de buradaki engulf fiyatı tutuyor ve tekrar tersine çeviriyor. Bu hareketin sonucunda ne oluşuyor? Evet, omuz baş omuz formasyonu. Dolayısıyla bu sayede potansiyel bir obo formasyonunu daha oluşmadan tahmin edebiliriz. Ve yine bu obo içerisinde fiyatın tepki alabileceği noktaları da bu şekilde tespit edebilir. Ve hem erken işleme girmekten korunmuş oluruz hem de zamanda işlemimizi kapatabiliriz. Şimdi gelin grafik üzerinde bu konuyu daha detaylı inceleyelim. Fiyat bu tepe bölgesinden tepki almış, aşağı doğru harekete başlamış. Eğer çizgiyle destek direnç bölgesi takip edecek olursak ne dememiz gerekiyor? Fiyat daha önceden bu dip seviyesinden bir tepki almış. Hatta yaklaşık aynı bölge civarında bir kere daha tepki almış. O zaman bu seviye güçlü bir destek seviyesidir. Ve fiyat buraya geldiğinde tekrar tepki alacak diye beklememiz gerekir. Peki bakalım öyle mi olmuş? Gördüğünüz gibi fiyat bu bölgede destek çizgisini hiç dikkate bile almadan hacimli bir mumla kapanarak bölgeyi geçti. O zaman ne dememiz gerekecek? Çizgiyle takip etmemiz durumunda. Destek kırıldı. O zaman bu fiyat aşağı doğru hareketine devam edecek. Neden? Çünkü burada çizdiğimiz çizgi bölgesini geçti. Hatta bir de burada dikkat ederseniz omuz baş omuz formasyonu oluşmuş durumda. Omuz baş omuz formasyonunun biliyorsunuz kâr al
takibi başla boyun bölgesi arasındaki miktar kadar kar al hedefi vardır. Peki bakalım bu senaryoya göre mi fiyat hareket etti? Oynatıyorum. Bakın şimdi çizginin altında, destek bölgesinin altında kapandı. Boyun bölgesini kırdı. Bütün klasik teknik analiz şartlarına uygun bir şekilde fiyat aşağı doğru devam ediyor. Hatta işi garantiye almak isteyenler bu çizginin, bu boyun bölgesinin tekrar test edilmesini bekleyip aşağı yönlü işlemde açacak olabilir. Devam edelim. Evet, çizgi tekrar test edildi. Yani destek direnç çizgisi ya da omuz baş omuza ait boyun çizgisi test edildi. Şimdi beklenti buradan artık fiyatın şu kar al seviyesi kadar aşağı doğru inmesi. Ancak eğer bunlarla değil de bahsettiğim şekilde engulf'la takip edersek fiyat hareketini, dikkat edin, şurada bir engulf var. Bu bölgenin aşılmadığı müddetçe fiyatı her zaman tutma potansiyeli olduğunu değerlendirir ve burayı destek bölgesi olarak kabul edersek aşağı yönlü işleme girmeyiz. Devam ediyorum. Evet, bakın fitiliyle bölgeye girip bir tepki aldı. Bu mumun görüntüsü pin bar. Pin barla ilgili bilinmeyen bir özellik videosu yüklemiştim kanala. Orada da bahsettiğim gibi bu düşen fiyat hareketi yönünde en ileri nokta bu pin barın fitiline ait. Dolayısıyla pin bar çalışma ihtimali güçlü bir pin bar. Tepki aldığı bölge bir engulf bölgesi. Öyleyse bırakın aşağı yönde işlem açmayı, tam tersi bu engulf seviyesi geçiliyorken yukarı yönde işlem açılıp değerlendirilebilir. Eğer fiyat bu bölgeyi geçerse nereye kadar devam edebilir? Buradaki engulf'a kadar tutulması en garantisi olur. Takip edelim. Kar al seviyesi olarak belirlediğimiz seviyenin biraz üzerine geçmişse de bu engulf bölgesinin üzerinde kapanamadan bir pin bar bıraktı. Geri dönüş emaresi veriyor şu haliyle. Burada fiyat girilen işlem kapatılabilir ya da kısmi kapanışla işlem takip edilebilir, sürdürülebilir. Devam ediyorum oynatmaya. Fiyat bu engulf bölgesini eğer aşabilirse bu sefer de karşılaşacağı engel neresi olabilir? Şu tepe seviyesini direnç çizgisi olarak çizip burayı beklersek yine fiyatın buraya gelme ihtimali çok düşük. Yani oraya gelmeden önce bir tepki alma ihtimali daha yüksek. Peki tepkiyi nereden alır? İşte şuradaki engulf bölgesinden. Devam ediyorum oynatmaya. Bakın engulf bölgesine girdi. Peki burayı kırıp geçer mi? Yoksa yukarı doğru mu devam eder? Burada da aşağı yönde de destek alabileceği bölge, dikkat edin, neresi olabilir? Şuradaki yine engulf bölgesi. Bölgeyi bir kere daha test etti. Ve yukarı doğru bir engulfla artık yukarı doğru harekete şu anda başladı. Dikkat edin, buradaki engulf bölgesi de artık kırıldı. Bu arada burada ve şurada neden engulf dedim derseniz, bilinmeyen iki engulf çeşidi videosunda bu konuyu anlattım. O videoyu izlerseniz buralarda engulftur. Pek bilinmez, bilinmediği için analizlerde dikkate alınmaz ve dolayısıyla da fırsatlar kaçırılıyor. O videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Dikkat edin, şurada bir tepki almasını bekliyoruz. Peki neden buradan bir tepki almasını bekliyoruz? Çünkü burası daha önceden bir direnç bölgesiydi. Kırıldı. Artık destek olarak çalışması gerekir. Evet, burası eski direnç. Şimdi destek olarak görevini yaptı ve fiyat yukarı doğru harekete geçti. İşte fiyatı destek ya da direnç çizgisiyle takip etmek yerine engulflarla takip etmenin ne kadar doğru olduğunu örnekte sanırım gördük. Bu grafikte de eğer bu dip seviyesinden bir çizgi çekip burayı destek seviyesi olarak kabul edersek buraya atılacak bir tuzakla kandırılmış oluruz. Peki fiyat buradan şimdi yukarı doğru döndü. Karşılaşacağı ilk direnç neresi olabilir? Buradaki tepe seviyesinden çizeceğimiz çizgi mi? Tabii ki hayır. Bu istikamette beklememiz gereken ilk direnç bu engulf bölgesi olmalı. Evet, buradaki engulf'tan aldığı tepkiyle fiyat aşağı doğru döndü. Ve dikkat edin, dönerken bu seviyede yeniden bir engulf yaptı. Bu ne demektir? Fiyat buradaki engulf'la, şu yeni oluşan engulf'la aşağıda eskiden kalan engulf arasında bir miktar sıkışacak demektir. Evet, fiyat yukarı doğru döndüğünde ilk karşılaştığı engele dikkat edin. Bu engulf bölgesi oldu. Yani ne buradan çizilen direnç çizgisi ne de buradan çizilen direnç çizgisi bunun yerini tahmin edemezdi.
Şimdi aşağı doğru devamında da daha önce de dediğim gibi buradaki engulf'la karşılaştığında mutlaka tepki alacaktır. Bu tepki nereye kadar devam edebilir? Yine artık anladık. Ne bu tepe seviyesi ne bu tepe seviyesi. Bu sefer fiyatı tutacak ilk engel şuradaki engulf seviyesidir. Çünkü buradaki engulf fiyatı tuttu. Görevini yerine getirdi, kabul edebiliriz. Ancak buradaki engulf daha henüz hiç test edilmedi. Taze bir bölgedir. Fiyatı tutma ihtimali çok çok yüksek. Evet, dikkat ederseniz o bölgeden aldığı tepkiyle fiyat döndü. Tabii ki nereye kadar gidecek? Alttaki engulf bölgesine kadar. Buradaki engulf ikinci kez test edildi. Üçüncü kez bölgeye gelişine dikkat edelim. İki kez testin ardından artık hacimli bir mumla bu engulf bölgesinin içerisine yerleşti. Küçük bir geri çekilmenin ardından bölge aşıldı. Şimdi burada iki şeye dikkat etmemiz lazım. Birincisi, eskiden fiyata destek olarak çalışan bu engulf kırıldı. Artık direnç olarak görev yapmasını beklemek gerekir. İkincisi, bölgede oluşan bu yeni engulf fiyatın tekrar buraya gelmesi durumunda fiyata direnç olarak çalışıp fiyatı aşağı göndereceğini beklemek gerekir. Dolayısıyla burası artık fiyatın dönmesini beklememiz için çok güçlü iki sebebe sahip bir bölge haline geldi. Devam edelim. Evet, fiyat buraya iğnesiyle bu bölgeyi test ettiğinde güçlü bir tepki alarak tekrar aşağı doğru çözüldü. Bu da artık fiyatın aşağı doğru hareketini devam ettireceğinin bir sinyalidir. Ve zaten ardından da fiyatın oldukça büyük miktarda çözülüp gittiğini görebiliyoruz. Bu engulf'ların kullanımını tepe ve dip seviyelere yakın örneklerle gösterdim. Aslında her yerde kullanılabilir. Fiyat hareketinin her yeri için kullanılabilir. Buralarda kazanç potansiyelleri daha yüksek olduğu için ben bu bölgeleri seçtim. Bir de destek direnç çizgileri genelde buralardan çizildiği için bu bölgeleri seçtim. Ancak dediğim gibi grafiğin her yerine uygulanabilir. Son olarak bu grafiği de inceleyerek dersi bitirelim. Burada ayrıca bahsettiğim omuz baş omuz oluşumunu da göreceğiz. Şimdi fiyat buradaki tepe seviyesinden bir engulf yaparak aşağı doğru harekete geçti. Karşılaşacağı ilk engel elbette ki burası olacak. Ve yukarıda da buradaki engulf fiyatı sıkıştıracaktır. Eğer buradaki engulf bölgesini geçebilirse karşılaşacağı ilk engel neresi olacak? Tabii ki buradaki engulf bölgesi. Yani şu şekilde bir hareket oluşmasını bekliyoruz. Şimdi çizdiğimiz bu senaryoyu grafikte görelim. Gördüğünüz gibi fiyat engulf seviyesine girmesiyle birlikte yukarı doğru bir tepki aldı. Ve yukarıdaki engulf da görevini yaparak fiyatı aşağı doğru gönderdi. Bu sefer buradaki engulf bölgesi hacimli bir mumla geçilerek dolduruldu. Buradaki bölgeyi artık iptal edebiliriz. Ve fiyat aşağıdaki engulf bölgesi sınırına geldiği anda buradan tepki alarak yükselmeye başladı. Peki şimdi fiyatları nerede tepki alabilir? Bu sefer de oluşan bu yeni engulf bölgesinden. Burası neden engulf? Bahsettiğim değişik engulf türleri videosunu lütfen izleyin. Gördüğünüz gibi buraya bir iğne atarak bu bölgeden aldığı tepkiyle aşağıdaki engulf bölgesine kadar geldi. Yalnız burada hacimli bir mumla bölgeyi dolduramadığı için bu engulf bölgesinin yine çalıştığını söyleyebiliriz. Peki fiyatı yukarı gönderecekse nereye gidebilir? Tabii ki buradaki engulf bölgesine. Burası da bahsettiğim engulf türlerinden. Gördüğünüz gibi bu bölge yeniden test edildi ve bu sefer bu engulf bölgesi hacimli bir mumla dolduruldu. Hem hacimli mumla dolduruldu hem de bölgede yeni bir engulf yaptı. Şimdi artık omuz, baş, omuz formasyonunun oluşmasından bahsedebiliriz. Burada boyun çizgisi olarak şurayı alabiliriz. Bu bölge artık geçilmiş durumda. Ve klasik omuz baş omuz formasyonu kar hedefini buraya uygularsak şu seviyeye kadar fiyatın aşağı gideceğini bekleyebiliriz. Evet, formasyonda kar hedefini vermiş oldu. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şurada daha önceden destek olarak iki kez çalışan bu engulf'un kırıldıktan sonra artık direnç olarak çalışacağını ve fiyatın buraya gelmesi durumunda fiyatı geri püskürteceğini beklememiz gerekmektedir. Evet arkadaşlar, sanırım konu anlaşıldı. Bahsettiğim hususları lütfen grafiklerinizde siz de inceleyin ve destek direnç çizgileri yerine kullanılabilecek yapılardan biri olan engulf'ları kendi grafiklerinizde sizler de görün. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.